Merhabalar, ben psikoloğunuz Ceylan Özdem. Bana gelen mesajlarda özellikle gençler yalnız olduğunu belirtince yalnız hissettiklerini, dışarı çıkmadıklarını, kimseyle çok konuşmadıklarını, ben de bu konuyu işlemeye karar verdim. Öncelikle yalnızlığın tanımını yapalım. Yalnızlık, kişinin arzuladığı ve gerçekleşen sosyal ilişkisi arasındaki boşluktan kaynaklanıyor. Yani kişi aslında sosyal ilişkilerinde istediği duyumu alamıyor diyebiliriz. Belirtmek gerekiyor ki yalnız kalma isteği ile yalnız hissetme arasında fark var. Yalnız kalma herkesin zaman zaman istediği bir şey ve bazen toplumdan kendilerini soyutlayıp insanlar daha yaratıcı olmak için veya ihtiyacı olan bu süreyi kendilerince geçirmeyi istiyorlar. Ama bu yalnız olma anlamına gelmiyor. Yani etrafınızda az ya da çok kişi olması sizin yalnız hissetmenizden bağımsız bir şey. Yalnızlıkla ilgili genel kanı yaşlılar genelde kendilerini yalnız hissediyor. Oysa ki gözlemlediğimiz ise artık sadece yaşlılar değil, gençler ve hatta çocuklar bile kendilerini yalnız hissedebiliyor. Örneğin yapılan son çalışmalarda artık bir insan ömründe yalnızlığın en çok gözlemlendiği evre 50'li yaşlar ile 30'lu yaşlar. 30'lu yaşlarda hissetmenin tavan yapmasının sebebi artık insanların eski arkadaş ortamında olmaması ve iş kurmaları, aile hayatına atılmalarıyla beraber eklenen sorumluluklar, kaygılar ve stres. 50'li yaşlarda ise emekliliğe doğru giden bir yaş ve kişi artık eskisi kadar sosyalleşemiyor. Vücut eskisi kadar genç değil, dinamik değil ve en önemlisi de çocukların artık evden çıkmasıyla beraber kişinin daha yalnız olması. 30'lu veya 50'li yaşlardan bağımsız başka bir grup var ki onlar hep yalnızlığa mahkum. Bu kişiler, bu gruplar engelliler, mülteciler veya sosyoekonomik statüsü aşırı derecede düşük olan fakir insanlar. Kanada'da yapılan bir çalışmada fakir insanların normal gelir düzeyi olan insanlara göre yalnız kalmaları 6 kat daha olası. Ve bu insanlar genelde yalnız kalıp izole şekilde, kimsesiz şekilde ölüyorlar. Diğer bir grup olan engelliler ise toplumdaki bireylerin veya devletlerin onlara uygun fiziksel ya da psikolojik ortamı hazırlamamasından kaynaklanıyor. Ve bazı engelliler hayatları boyunca hiç dışarıya çıkamıyor, bazen evlerine takılı kalıyorlar ve aile bireyleri dışında hiç arkadaşı olmayabiliyor. Peki yalnız insanların beyni nasıl tepki veriyor? Yapılan çalışmalarda yalnız insanların olumsuz uyarıcılara daha çok tepki verdiği görülüyor. Veya olumsuz, acı çekilen senaryoların resmedildiği uyarıcılara çok daha çabuk tepki veriyorlar veya beyinlerindeki görsel bölgede aktivasyon daha çok gözlemleniyor sosyal insanlara göre. Yine yapılan başka bir fMRI çalışmasında yalnız insanların insanlara mesafeli duruşları beyinde gösterilmiş. Şöyle ki aslında ödül ve haz mekanizmasının daha çok aktif olduğu bölge olarak bilinen ventral striatum bölgesi ne zaman yalnız insanlara sosyal kişilerin resmedildiği bir fotoğraf gösterilse daha az aktif olurken objeler gösterildiğinde ise daha çok aktif oluyor. Yani yalnız insanlar yerine objeleri tercih ediyor. Ama sosyal insanlar insanların olduğu fotoğrafları, senaryoları severken objelere daha mesafeliler ya da beyinleri bundan daha çok zevk almış diyebiliriz. Son veri de MIT'de yapılan bir çalışmadan geliyor. Bu çalışmada fareler üzerinde yapılan bir deneyde fareler sosyalleşme anında değil de yalnızken beyinlerinde dorsal rough nucleus adı verilen bölge aktif oluyor. Yani bu bölge aslında bir nevi yalnızlık bölgesi. İnsanlarda da bu bölge depresyon ve intiharın özdeşleştirildiği bölge. Size anlattığım bu veriler, bu çalışmalarla aslında yalnızlığın bir obezite, sigara içme kadar tehlikeli olduğunu anlatabilmişimdir diye düşünüyorum. Arada bir yalnız kalmak istiyorum diyorsanız bu tehlikeli bir şey değildir. Hatta yaratıcılığınız için iyi olsa da yalnızlık kronik hale geliyorsa bu bir tehlikedir ve hemen önlem alınması gerekiyordur.